resmi olarak Litvanya Cumhuriyeti, 3 Baltık ülkesinden biri olup nüfusu yaklaşık 2.800.000 olan şirin, sakin ancak bir o kadar da soğuk olmasıyla özellikle ülkemizden Erasmus programı vasıtasıyla oraya giden öğrencilerin arasında nam salmış bir ülkedir. Büyüleyici manzaraları, devasa yapıları ya da gizemli tarihinden söz edemesek de Litvanya hemen her insanın rahatlıkla ayak uydurup kısa süre içerisinde adapte olabileceği ve ömrünün sonuna kadar yaşamak isteyebileceği bir ülke. Başta da söylediğim gibi Litvanya, Kuzey Avrupa'da bulunan 3 Baltık devletinden biridir. Kuzeyden Letonya, güneydoğudan Belarus ve Polonya, batıdan ise Rusya ile sınır komşusudur. Litvanya'da asgari ücret 555 eurodur. Fakat bu oran ile çalışan sayısı azdır. Ülke vatandaşlarının aylık kazancı, vergiler ve stopaj ücretleri uygulandıktan sonra 750 civarındadır. Ülkenin yüzölçümü 65.300 km²'dir. Ülkenin ortasından en güneyine yolculuk 2,5 saat sürer. 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre 2.793.694 insan Litvanya'da yaşamaktadır. Litvanya'nın tarihine bakacak olursak 14. yüzyılda Beyaz Rusya, Ukrayna, Polonya ve Rusya'nın bir bölümünde egemen olan Litvanya Büyük Dükalığı Avrupa'nın en geniş sınırlara sahip devletlerinden biriydi. 1569 yılında Polonya ve Litvanya Lehistan devletlerini oluşturdu. 200 yıl sonra bu devletin Litvanya bölgesi Rus İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdi. 1918 yılında bağımsızlık bildirgesi yayınlayan Litvanya, 1940'tan sonra Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası'nın etkisi altına girmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar Sovyet egemenliği altına giren Litvanya, 11 Mart 1990'da Sovyetler Birliği'nden ayrıldığını açıklayarak bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığın ilanından sonra NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyesi olan ve 21 Aralık 2007'de Schengen olarak adlandırılan Avrupa Vize Birliği'ne dahil edilen Litvanya, kurmuş olduğu barışçıl ilişkilerle uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak varlığını ve gelişimini sürdürmektedir. Litvanya ordusunda eğitmen olarak çalışan Türk subaylar mevcuttur. Askerlik gönüllülük esasına dayalı olup isterse kadınlar da askere gidebilmektedir. Bir senelik eğitimden sonra profesyonel asker olmak isteyip istemediğin sorulur. Asgari ücretin 4 katı kadar maaş alabilmektedirler. Topu 20 sene önce bağımsız olmuş bu ülkenin vatandaşları istediği her ülkeye elini kolunu sallayarak girebilmektedir. Bu küçük ülkede toplam 6 GSM operatörü mevcuttur ve bu rekabet yaşayan insanlar için büyük avantajlar getirmektedir. İletişim paketlerinin ucuz olmasının yanında birçok ücretsiz hizmet sunmaktadırlar. Ayrıca Litvanya Avrupa'da ilk 4G'yi deneyen ve getiren ülkedir. 2003 yılında Avrupa Birliği'ne üye olan ve uluslararası finans araştırmalarına göre Avrupa'nın en hızlı gelişen ekonomilerinden birine sahip olan Litvanya, 50 milyar Amerikan doları ve yaklaşık 20.000 Amerikan doları kişi başına düşen milli gelirle Birleşmiş Milletler tarafından geliri yüksek ülkeler arasında gösterilmiştir. 2015 yılından itibaren Euro kullanan, Baltık ülkeleri arasında en büyük ekonomiye sahip olan, Avrupa'nın en canlı ekonomilerinden birine sahip olduğundan önemli ölçüde yabancı yatırım alan ve turizm sektörü gelişme gösteren Litvanya'da işsizlik oranı %6 dolayındayken enflasyon oranı %0.4 olarak açıklanmıştır. Özellikle biyoteknoloji alanına yapmış olduğu yatırımlarla Baltık ülkeleri arasında öne çıkan Litvanya, lazer sistemleri, mekatronik ve bilgi işlem sektörlerinde gelecek vaat eden bir ekonomi olarak görülmektedir. Son yıllarda dünyanın ünlü yatırım bankalarının şube açtığı ve IBM gibi firmaların yatırım yapmaya başladığı Litvanya, katma değeri yüksek ürün üretmeye odaklı bir ekonomik gelişim modelini yürütmektedir. Mobilya, otomotiv, mühendislik,
Bilgi işlem ve turizm sektörlerinin yanında Litvanya için en önemli sektörlerden biri de iş gücünün %8'ini istihdam eden tarım sektörüdür. İnsani gelişmişlik düzeyinin oldukça yüksek olduğu ve her yıl %5'e yakın ekonomik büyümeyle Avrupa'nın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri olan Litvanya'nın 44 milyar ABD doları dolayındaki ihracatının en önemli ortakları sırasıyla Rusya, Letonya, Almanya, Polonya ve Amerika Birleşik Devletleri iken 42 milyar ABD doları dolayındaki ithalatının en önemli ortakları ise sırasıyla Almanya, Rusya, Polonya ve Letonya'dır. Litvanya'da günlük yaşamda çalışan kadınlar erkeklerden fazladır. Otobüs şoförü, berber, garson, bankacı, her meslek grubu kadınların yönetimi altındadır. Erkekler nerede diye sorunca muhtemelen içiyorlardır diye cevap alıyorsunuz. Bizdeki durumun tam tersi geçerli kadın erkek oranı konusunda. Özellikle üniversite seviyesinde ciddi bir kadın erkek eşitsizliği mevcut. Ülkede var olan kemikleşmiş bir Rus azınlık mevcuttur. Litvanlar bunları sevmez. Bunlar da Litvanları sevmez. Bu Ruslar Litvanca öğrenmemekte ısrar etmektedir. Ruslarla ilgili herhangi bir laf söylemek hayatınızın hatası olacaktır. Herhangi bir Litvanyalıya şaka yollu "sende Rus kanı var" demek bile ağır tepkiler almanıza sebep olabilir. Tarihi boyunca sürekli başka devletler tarafından yönetilen Litvan halkı bunun çaresini çok içine kapanıp dil kültürünü koruyarak bulmuştur. Sovyet döneminde dilleri ve dinleri yasaklandığı için dışarı daha da kapanmışlardır. Bunun etkisi hala devam eder. Bu bakımdan Sovyet dönemini görmüş insanlar genellikle dindardır. Gençler ise bu düşüncede değildir. Litvanya'da yaşam şartları 3 aşağı 5 yukarı ülkemizle aynı. Ulaşım ucuz ve öğrencilere ciddi kolaylıklar sağlıyor. Yiyecekler ise biraz farklılık gösterebiliyor. Onun dışında marketlerde sebze ve meyvelerin fiyatı el yakan cinsten. Haftanın belli günleri kurulan pazarlardan çok daha ucuz fiyata alabiliyorsunuz. Alkollü içecekler ise sudan ucuz. Ülkemizdeki fiyatların 3-4 kat altındalar. Orada da gece saat 10'dan sonra alkol satışı yasaktır. Alkolizm problemdir. Özellikle erkekler arasında. Bundan dolayı sokaklarda alkol içmek yasaktır. Ev yapımı biralar ünlüdür. Litvanya'nın iklimi ılıman ve oransal olarak hafif karasal iklim arasındadır. Ocak ayında başkent Vilnius'un ortalama sıcaklığı -6 iken Temmuz ayında bu sıcaklık 16 dereceye yükselir. Başkent Vilnius aynı zamanda Litvanya Cumhuriyeti'nin en büyük şehridir. Litvanya'da hem şahsi arabalarını hem de toplu taşıma araçlarını kullananlar için ulaşım çok rahat ve kolaydır. Otobüs, elektrikli otobüs ve minibüsler oldukça fazla sayıda ve ilk kez binmiş olmanıza rağmen ineceğiniz durağı rahatlıkla bulmanızı sağlayan sistemlere sahiptir. Otobüse biner, paranızı verir ve fişinizi alırsınız. Uyanıklık yapıp para vermemek de serbest. Ancak günde 5-6 kez fiş kontrolü yapan polislere denk gelirseniz bu sebeple ağır cezalar alabilirsiniz. Litvanya'dan çıkıp başka bir ülkeye gitmek isterseniz de önünüzde 2 seçenek oluyor: uçak ve otobüs. Ucuz havayolu şirketleri de mevcut Avrupa'da. Litvanya'da otobüs biletleri de çok uygundur. Ucuz bir bilet bulup Londra'ya bile gidebilirsiniz. Litvanya'da spor denilince akla sadece basketbol gelmektedir. Zaten ülkeyi dünyaya tanıtan şeylerin başında basketbol geliyor. Ülkedeki insanlara baktığınızda zaten sebebini anlıyorsunuz. Boy ortalaması 1.85 santim olan bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'den de yolu geçmiş birçok Litvanyalı basketbol yıldızı var. O nedenle onlar da bizim ülkemizin basketbol takımlarını iyi biliyorlar. Ülkenin en itibarlı takımı Žalgiris Kaunas. Büyük şehirlerdeki yaşam ile köylerdeki yaşam arasında çok ciddi farklar mevcuttur. Türkiye ile çok benzerdir bu konuda. Köylere çok yatırım yapılmamıştır. Yollar hala topraktır mesela. Ufacık bir ülke olmasına rağmen çok fazla yerli üretim yapılır. Litvanya marketlerinde Avrupa Birliği malları bile çok gözükmez. Genelde çoğu Litvanya'dır.